Merhaba. Paten çalışmalarının ikinci haftasında dönüş teknikleri çalışacağım. Yine geçen bölümde olduğu gibi dönüş tekniklerini kolaydan zora doğru sıraladım. Çalışacağım dönüş teknikleri 1. A-frame turn, 2. Stepping turn, 3. Lunge turn, 4. Crossover, 5. Paralel dönüş. Eklemek istediğiniz benim unuttuğum dönüş teknikleri varsa onları da önümüzdeki haftalar için değerlendirmeye alıp programa eklerim. A-frame turn ağırlık aktarımıyla dönmenizi sağlayan en basit dönüş tekniğidir. Dönüşün ismi duruşun biraz A harfine benzemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Onun için ayaklarınızı biraz omuz hizasında açmanız gerekiyor ve yapmanız gereken tek şey ağırlığınızı dönmek istediğiniz yönün aksindeki ayağınıza aktarmanız. Örneğin sola dönmek istiyorsanız düz giderken ağırlığınızı sağ bacağınıza, sağ ayağınıza aktarmaya başladığınızda sola doğru dönmeye başladığınızı göreceksiniz. Ağırlık değişimini de denge değişimini de bu sayede anlayabilirsiniz. Yine iki bacağınızda da ağırlık olacak ama ağırlığınızın çoğu diğer bacağınızda olacak. Mesela işte 60'a 40 ya da 70'e 30 gibi. Çok hızlı gitmenize de gerek yok. Şöyle yaptığınızda bakın mesela ağırlığımı bu bacağıma verdiğim anda sola doğru dönmeye başlıyorum. Şöyle ağırlığımı sağ bacağıma verdiğimde sola doğru dönmeye başladım. Tekrar yapayım biraz daha hızlı. Şu an ağırlığımın %60'ı, %70'ine yakını sağ bacağımda. Daha kolay yapabilmek için kollarınızı da çevirebilirsiniz. Gövdenizi o yöne çevirdiğinizde ağırlık da diğer bacağınıza doğru kaydığı için o yöne dönmeye başlıyorsunuz. Yani şu bacağımda çok az ağırlık var. Hatta biraz parmaklarım havaya bile kalkıyor dönerken. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Bacaklarımı hafif açıyorum ve ağırlığımı sol bacağıma verince sağa dönmeye başlıyorum. Düşük hızda yaptığınızda aslında daha iyi anlıyorsunuz. Zaten bu yüksek hızlarda da yani geniş bir alanda dönüş yapıyorsanız yine kullanabileceğiniz bir hareket. Ama bunlar dediğim gibi çok basit. Bu ilk iki hareket özellikle çok basit dönüş teknikleri. İkinci dönüşümüz yine başlangıç seviye bir dönüş hareketi. Stepping turn ismi. Bunda da yapmanız gereken tek şey adımınızı belli bir açıyla dönmek istediğiniz yöne attığınızda o yöne doğru dönüyorsunuz. Bunu da başta böyle bir durduğunuz yerde çalışabilirsiniz. Önce bir ayağınızı atıyorsunuz, diğerini onun yanına getiriyorsunuz. Açılı bir adımdan sonra diğer ayağınızı onun yanına koyuyorsunuz paralel bir şekilde. Adımınızı atıp paralel bir şekilde diğer ayağınızı yanına koyuyorsunuz. Sola dönmek istiyorsanız yine adımınızı soldaki bacağınızı sola çevirip sağ bacağınızı paralel bir şekilde yanına koyuyorsunuz. Ben de aslında hep böyle dönüyorum. Diğer dönüşleri de yapabilmeme rağmen bu bana daha kolay geliyor. Ve şöyle genellikle videolarda da zaten siz de görüyorsunuzdur. Genelde hep bu şekilde dönüyorum. Buna alıştığınız zaman biraz daha şöyle ayağınızı tek ayak dengeniz geliştikçe şöyle ayaklarınızı daha havaya kaldırarak dönebilirsiniz. Bu şekilde dönmeye alışırsanız aslında daha sonra crossover'da da tek ayak denge gerektiği için şunu biraz çalışmaya başlarsanız biraz döndükten sonra crossover yapmanıza da bunun faydası olabilir. Yani aslında bayağı hızlı da dönebiliyorsunuz bununla. Geliştikçe dönüş yaptığınız yol da geniş bir yolsa aslında bayağı hızlı dönebiliyorsunuz. Neredeyse crossover yapıyormuş gibi dönüyorum aslında bununla da. Bu da A-frame turn yine. Üçüncü dönüş tekniğimiz lunge turn. A-frame turn'e benzer ama daha kontrollü dönüş yapmanızı sağlar. Biraz pergel gibi bir hareket olduğu için daha keskin bir dönüş yapmanızı da sağlar. Orta seviye bir harekettir. Başlangıç için de yapması çok zor değildir. Yaptığımız şey biraz çömelip soul slide yapıyormuş gibi yine ağırlığımızı şu dıştaki ayağımıza verdiğimiz
ve şöyle durduğumuz bu ayağımız mümkün olduğunca düz duruyor. Bu ayağımız yatık ve yine gövdemizi çevirerek dönüşü gerçekleştiriyoruz. Şöyle biraz daha hızlı göstereyim. Yine burada stepping turn'e döndüm. Geldim. Ve şöyle yapıp bakın çok daha keskin bir dönüş yapmanızı sağlıyor bu dönüş hareketi. Pergel gibi çok geniş bir alan gerektirmeden dönmenizi sağlıyor. Geniş de dönebilirsiniz bu arada. Şu şekilde. Ama bir anda dönmek isterseniz pergel gibi hızlı ve daha da keskin dönebilirsiniz. Bu size kalmış. Bunu da bu şekilde çalışabilirsiniz. Yere yakın olduğunuz için yüksek hızda yapsanız da önceki bölümlerde de söylediğim gibi düşseniz bile zemine çok yakın bir seviyeden düşeceğiniz için yaralanmanız yine diğer hareketlere göre, böyle dik durduğunuz hareketlere göre daha az olacaktır. Crossover ve paralel dönüş aslında bu listede yer değiştirebilir ama paten günlüklerimi izlediyseniz orada crossover'ı paralel dönüşten daha kolay yaptığım için 10. gündü yanlış hatırlamıyorsam. 10. gün crossover yapmaya başladım ama paralel dönüşü yapmam bayağı uzun sürdü. Onun için ben crossover'ı daha öne koydum. Ama bu hareket de tek ayak dengesi gerektirdiği için aslında zor bir hareket ve hani düşmeye, yaralanmaya açık bir hareket olmasına rağmen, tabii şimdi nazar değmesin ama ben bu hareketi yaparken hiç düşmedim ama düşsem eğer büyük ihtimal bir yaralanma yaşayabilirim. Bunu da aslında durduğunuz yerde şöyle çalışabilirsiniz. Bir ayağınızı diğerinin önünden geçirip diğer tarafa atmanız gerekiyor. Bunu yaparken yine slaytlarda da bahsetmiştim. Ayağınızın dış tarafına doğru basarsanız şu da aslında benim hala şöyle bastığımı göreceksiniz. Böyle basmak size bir stabilite kazandırır. Buna edging diyoruz. Aslında iç ve dışına basmanız patenin belli hareketlerde bazen içine bazen dışına basmanız gerekiyor. Buna da çalışmanızı söylemiştim zaten. Burada da aslında bu yapacağınız şey diğer ayağınızla üstünden atmadığınız sabit duran kayan ayağınızın dış tarafına doğru basarsanız, bir edging yaparsanız bu size stabilite sağlayacak. Onun için şöyle bunu tabii yani düşük hızda yapmak daha zor. Dengeniz bozulabilir. Dikkat edin. Düşmemeye çalışın. Hatta isterseniz şöyle daha eğik de başlayabilirsiniz. Dizlerinizi de kırın. Diğer tarafa doğru da göstereyim. Şöyle yapıp bir ayağınızla yapmanız yine zor olacak. Çünkü ben sağ ayağım daha kuvvetli olduğu için sağ ayağımı atabiliyorum. Ama solda mutlaka siz de zorlanacaksınız. Onun için zor yaptığınız ayağınızla daha çok çalışın mutlaka. Böyle bir süre durduğunuz yerde derken aslında mecburen hareket edeceksiniz. Eğer çim gibi bir zeminde çalışmıyorsanız onu da deneyebilirsiniz. Böyle buna çalışın. Denge hareketleri genelde gittikçe gelişiyor. Dengeniz gelişiyor. Yani hiç yapamıyorsanız hiç korkmayın. Bir süre sonra gelişecektir dengeniz. Bir tarafa doğru hiç yapamıyorsanız yine hiç korkacak bir şey yok. Baktınız yapabiliyorsunuz. Şu şekilde yavaş yavaş giderken deneyebilirsiniz. Paten günlüklerinde yine izlerseniz benim yani ayağım böyle sanki hem bir yandan korkuyorum hem tek ayak dengem henüz gelişmemiş. Ayağım yere yapışık gibi, yani kaldıramıyorum gibi oluyordu. Öyle bir şey olursa da yine dediğim gibi korkmayın. Yavaş yavaş böyle tam öne atmanıza da gerek yok. Bir süre yani aşırmanıza, crossover dediği şey aslında şu aşırma hareketi. Böyle atabildiğiniz kadar atın. Şöyle yapın. Önemli olan zaten burada o korkuyu yenmek, o harekete alışmak. Birkaç kere düşebilirsiniz. Zaten insan yani düşmek, tabii yaralanırsanız kötü bir şey ama yaralanmazsanız aslında iyi bir şey. Yani düşe alışıyorsunuz buna. Ayaklarınız birbirine çarpabilir, bu buna çarpabilir. Topuğunuz diğerinin parmak ucuna çarpabilir. Bunlara dikkat edin. Mümkün olduğunca böyle ileri doğru atmaya çalışın
adımlarınızı. Topuk freninden bahsetmemiştim geçen hafta. Bahsetmememin sebebi şu. Topuk freni mesela böyle hareketlerde aslında size engel olan bir şey ve çok kullanışlı bir şey değil. Ben topuk freni hiç kullanmadım. Uzun vadede kullanamayacağınız bir şey olduğu için ona çok fazla değinmedim de. Burada bunu da söylemiş olayım. Gittikçe, alıştıkça böyle dengeniz birkaç adım attıktan sonra bozulabilir. Ama gittikçe alışacaksınız ve hızlanacaksınız. Bu hareket hız kaybetmeden aksine hız kazanarak dönmenizi sağlayan bir dönüş hareketi. Bununla döndüğünüz zaman hız kazanarak dönüş yapıyorsunuz. Aslında hareketi ne kadar hızlı yaparsanız o kadar da size stabilite kazandırıyor. Yani yavaş yapmak bu hareketi hızlı yapmaktan daha zor. Dengenizi kaybettiğiniz zaman da zorlamayın, hemen ayağınızı normal atın. Böyle deneyin. Mesela şu an A-frame turn çalışıyorum. Çünkü yine fren hareketlerinde bahsettiğim gibi bunlarda da şu an mesela stepping turn yapıyorum. İşte buraya geliyorum. A-frame turn yapıyorum. Hatta carving denen bir hareket var. Ondan da belki bu hafta değil ama sonraki haftalarda bahsedebiliriz. O da bir dönüş, yani bir slalom hareketi aslında o dönüşten çok. A-frame turn'ün ya da daha sonra paralel turn'ün birkaç kere yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Paralel dönüş en ileri seviye dönüşlerden biri crossover'la birlikte. Yapması zor bir hareket. İki şeyi yapabilirseniz, bu hareketi yapmadan önce iki şeye çalışırsanız daha kolay yapmanızı sağlayacak bunlar. Bunlardan biri makas pozisyonu dediğimiz, bir ayağın önde, diğer ayağın arkada olduğu, dengede durması biraz zor olan şu pozisyon. Önce bir ayağınızı öne alarak, sonra diğer ayağınızı öne alarak çalışabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Böyle dururken bir ayağınızı öne alıyorsunuz. Dizlerinizi kırıyorsunuz biraz. Ağırlığınızın çoğu arkadaki ayağınızda oluyor ama paralel dönüşü yaparken bu ağırlık meselesi değişecek. Bu hareket, daha önceki videolarda da söylediğim gibi, karşınıza bir engel çıkarsa, ağırlığınız arka ayağınızda olduğunda o engelin üstünden düşmeden geçmenizi sağlıyor. Bozuk yollarda çok işe yarıyor. Yerde işte çatlak gibi bir durum varsa çok işe yarıyor. Onun için bu hareketi önce durduğunuz yerde şöyle, sanki yani şu arka ayağınıza oturuyormuşsunuz gibi. Bu ayağınızda, öndeki ayağınızda daha az ağırlık olacak. Hatta bunu kaldırabilirsiniz bile yani. Ağırlığınızın çoğu arkadaki ayakta. Bunu önce dururken çalışın. Daha sonra bu hareketi giderken de yapmak zor olduğu için bunu böyle giderken bir ayağınızı öne alarak deneyin. Diğer ayağınızda da deneyin mutlaka. Böyle düşük hızda deneyebilirsiniz. Biraz hızlandıktan sonra deneyebilirsiniz. İşte mesela kayıyorsunuz, böyle hızlandınız. Hemen buna geçin. Biraz şöyle geçmekte zorlanırsanız limon yapar gibi de toplayabilirsiniz ayaklarınızı. Onu da ben çok yapıyorum. Yani şöyle giderken şöyle limon yapar gibi, dönüşte aslında bu limon yapar gibi ayaklarınızı toplayabilirsiniz. Kaldırıp yanına koymanıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Limon yapar gibi öne alıp dönmeye başlayabilirsiniz. Diğer şey, dikkatinizi çektiyse önceden de söylemiştim. Çalışmanız gereken diğer şey edging. Edging dediğimiz şey, bu hareketi yaparken döndüğünüz yöndeki, yani sola dönmek istiyorsanız bir kere sol ayağınız önde olacak ve sol ayağınızın dış kenarına, dış edge'ine, sağ ayağınızın da iç kenarına basmanız gerekiyor. Diğer durumda şöyle, sağa dönüyorsanız sağ ayağınızın dış kenarına, sol ayağınızın iç kenarına basacaksınız. Bunları çalışabilirsiniz. Böyle yan yana dururken çalışabilirsiniz. Öne alıp çalışabilirsiniz. Bunlara ne kadar alıştırırsınız kendinizi, hatta şöyle ayak değiştirmeye de çalışırsanız, bu da seri bir şekilde paralel dönüşü bir o tarafa bir bu tarafa carving yaparken kullanmanızı sağlayacaktır.
Şöyle. Tabii dediğim gibi dönüşü yaparken öndeki ayağınızda da ağırlık aktarmanız gerekiyor. Yani diyelim bir engelle karşılaştınız. Makas pozisyonuna geçtiniz. Ağırlığınız arka ayağınızda. Dönmek istediğinizde dönüş yaptığınız yöne yine ağırlık aktarmanız gerekiyor. Ağırlık aktarmazsanız bu ayağınız böyle tık 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 diye sürtünme yapacak. Yeterli ağırlık olmadığı için bu ayağınız böyle sürtünerek dönmeye başlayacaktır. Onun için iki ayağınızı da eşit derecede ağırlık aktarın. Yine bunu böyle düşük hızda deneyerek başta şöyle o ağırlık dengesine alışmaya çalışabilirsiniz. Ne kadar çok ağırlık vermeniz gerektiğini. Çünkü dediğim gibi yeterli ağırlık vermiyorsunuz. Mesela ayağınız yalpalıyor. O dengeyi böyle küçük küçük çalışabilirsiniz. Sonra böyle bir o tarafa, bir bu tarafa bunu deneyebilirsiniz. Videoları faydalı buluyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hatta ben de yeni öğrendim. O abone ol butonunun yanında bir zil çıkıyormuş. Ona tıklarsanız hemen çıktığı gibi videolardan haberdar olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta çalışmamı istediğiniz teknik, hareket bir şey varsa ben yine emin değilim aslında ne çalışacağıma. Belki geri geri kayma olabilir. Yorumlara yazarsanız, sorularınız varsa onları da yazarsanız onları da önümüzdeki haftalarda cevaplamaya çalışırım. Şimdilik hoşça kalın.